Mantarlı kaşarlı köftem fırından çıktı. Mis gibi oldu. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Şimdi tadım zamanı. Bakar mısınız? Ben bir tane mantarından alıyorum. Bir de köftesinden. Merhaba arkadaşlar. Selmer'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında davet sofralarınıza yakışacak çok şık toprak kaplarda mantarlı köfte yapıyorum. Öncelikle 500 gram orta yağlı kıymam var. 1 adet yumurtam var. 1 çay kaşığı karabiberim, 1 çay kaşığı kimyonum, 1 çay kaşığı kırmızı toz biberim, 1 tatlı kaşığı da tuzum var. Bir büyük soğanı rendeledim. İçerisine ekmek koymuyorum. Bu fırında olduğu için irmik koyacağım arkadaşlar. 3 yemek kaşığı irmik koyuyorum. İnce irmik. Öncelikle bu soğan, yumurta ve irmiği iyice güzelce sıvıları karıştırıyorum ki arkadaşlar şu irmiğin kabarmasını bekliyorum. Daha sonra et ve baharatlarla şöyle göstereyim size. İrmik, yumurta ve soğanı bakınız güzelce birbirine yedirdim. Daha sonra baharatlarını ilave ediyorum. Bakınız karıştırıyorum güzelce. Şu sıvılar güzelce baharatla birlikte karıştırınca kıymamızın her noktasını eşit bir şekilde dağılma yapıyor. Size de önerim bu yönde. Direkt köftenin üzerine her şeyi koyarsanız etin her noktasına aynı şekilde bu baharatlar geçmez. Bu şekilde sizlere de bu teknik bilgiyi vermiş olayım. Şimdi karıştığından emin olduk. Alıyoruz malzememizi. Bir güzel kıymamıza yediriyoruz. Ne kadar güzel yedirirseniz köfteniz o kadar lezzetli olur. Şimdi arkadaşlar ben bu hazırladığım iç harcı bir gece dolapta bekleteceğim. İçindeki irmik şişecek ve tutacak. Lezzet artacak. Vaktiniz yoksa 1 saatte yeterli olur. Ama mutlaka şekil vermeden önce köftenizin iç malzemesini dinlendirin. Şimdi cam kabımı kapatıyorum. Bir gece dinlenmeye gidiyor buzdolabına. Şöyle arkadaşlar iri ceviz yapıyoruz. Mantarlı köftemizi bu şekilde hazırlıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum aralarına. Toprak kapta yapıyorum arkadaşlar. Çünkü aşırı lezzetli oluyor. Toprak kapta hem mantar hem köfte. Süper lezzetli oluyor. Şimdi köftelerimin tamamını yerleştiriyorum. Köftelerim hazır. 200 derece fansız fırında pişmeye gidiyor. Birinci aşama bitti arkadaşlar. Bir tanesine mantar koymadım. Çünkü misafirim var. Misafirim mantar sevmiyor. Diğerlerini bu şekilde mantarlı köftem çok nefis oluyor. Şöyle mantarlarımızın üzerine şöyle köftelerimizin üzerine birer yemek kaşığı, yarım yemek kaşığı yağ gezdiriyorum. Yazdan kendim hazırlamış olduğum domates sosundan 1 su bardağı koyuyorum içerisine. 1 su bardağı da su ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı tereyağımı ilave ediyorum ve kaynatıyorum. Köftelerim, mantarlarım pişti. Mantarın %90'ı su olduğu için bakın arkadaşlar ne kadar küçüldü. Şimdi kaynatmış olduğum 5 dakika sosumu şöyle köftelerin üzerlerine döküyorum. Şimdi bir 15 dakikada sosuyla birlikte pişecek. Lezzet daha da artacak arkadaşlar. Şu kalan sosu hepsinin üzerine bırakıyorum. Şimdi sosunu biraz çektirteceğim. Daha sonra üzerine
kaşar ilave edeceğim. Yalnız bir 15 dakika sosunu çektirteceğim. Şimdi rendelemiş olduğum kaşarımı köftelerimin üzerine şöyle bırakıyorum. Şimdi fırınımın ısısını düşürdüm arkadaşlar. Kaşarlar eriyene kadar pişiyor. Evet arkadaşlar, mantarlı köftelerim fırından çıktı. Mis gibi kokular eve dağıldı. Bakar mısınız arkadaşlar şu güzelliğe? Ben kaşarların erimesine izin verdim fakat kızarmasına izin vermedim. Çünkü altındaki domates sosu da rengini vermesini istiyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz ve hala abone değilseniz lütfen Servin'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen Servin'in mutfağını izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, mantarlı kaşarlı köftem fırından çıktı. Mis gibi oldu. Bu güzel tarifimi sizlere öneriyorum. Şimdi tadım zamanı. Bakar mısınız? Ben bir tane mantarından alıyorum sizin için. Bir de köftesinden. Şöyle köftesine bakınız. İçini göstereceğim arkadaşlar. Ne kadar güzel pişti. Çünkü fırında aşamalı pişirdik. Bu da mantarımız bakınız lokum gibi oldu. Şu şekilde. İkisini birlikte yemesi çok çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle mantarını da alıyoruz üzerine. Üzerine de biraz şu güzel sosundan dökünüz. Şimdi bu çok kaynak olduğu için arkadaşlar ben yiyemiyorum. Bakınız şöyle deneyeyim. O kadar sıcak ki. Yandım ama süper bir lezzet. Deneyecek olan herkese afiyet olsun diliyorum.